tarihimiz ama baştan söylemek istediğim bir iki laf var. Ben tarihçi değilim, ben fizikçiyim. Dolayısıyla tarih konusunu kendi bakış açımla anlatıyorum. Bu bakış açısını sizlerle paylaşacağım. Belki tarihçiler buna karşı çıkabilir veya onay verebilir, bilmiyorum. Ama bu tarihçi bakışı değildir. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi Türkler kimdir? Çünkü burada konuşulan tarih, Türklerin tarihi. Türk deyince aklınıza bir ırk gelmesin. Türk deyince aklınıza tek bir millet veya tek bir insan topluluğu da gelmesin. Türk deyince ortak bir kök dilden türeyen, Türkçe konuşan halklar aklınıza gelsin. Demek ki Türklüğü ben nasıl tanımlıyorum? Ne ırkçılıkla, ırkçılıkla, ırkı kabul etmiyorum, ne de milli bir bakıştan yaklaşıyorum olaya. Ben daha geniş ve daha bütünsel bakıyorum ve dil açısından işi yorumluyorum. Bu Türklüğü öyle bakıyorum. Zira farklı halklar, Türkçe konuşan farklı halklar vardır. Bunlardan söz edeceğim. Yani birçok millet var. Bunların dilleri Türkçe. Fakat bize öğretildiği şekilde sanki onlar Türk değilmiş gibi bir intiba, bir yanlış eğitim verilmiş bize okullarımızda. Onu düzeltmeye çalışacağım. Bu dillere, yani Türk gruplarının konuştuğu dillere Türki diller de denmektedir. Ama doğrusu Türk dilleri. Türklerin unutulmuş tarihini merak ediyorsanız tarih kitaplarına bakmayın. Türk destanlarına bakın. Niye? Çünkü tarih kitapları bize ait değil. Tarih kitaplarını yazan yabancılar ve biz onlardan olduğu gibi kopyalamışız. Tarihimizi batılı tarihçilerden öğrendik. Onların böl ve yönet politikası her konuda olduğu gibi tarih anlatımlarında da var. Yani böl ve yönet derken şu millet ayrı, bu millet ayrı, onun dili ayrı, bunun dili ayrı, bunun kültürü ayrı, bunun ırkı ayrı. Hep böyle ayrı yönetmeye çalışmışlar. Çünkü ayrılan ve bölünen grupları yönetmek daha kolaydır. Eğer birlik, beraberlik varsa o grupları bölmek ve yönetmek daha zordur. Ama her millet kendi grubu içinde ayrı bir millet olarak kendini tanımlarsa ve kendini Türk görmezse diyelim, o zaman tabii ki onları yönetmek daha kolay. Sunacağım tarih bakışı, ki bu bakış farklı bir bakış, bütünsel ve birleştirici tarih yorumu olarak bakılabilir. Neden? Çünkü bütünsel dediğim vakit bir millet değil, pek çok milleti bir arada inceleyeceğim ve birleştirici yönü de dil olacaktır. Dolayısıyla kültürel olarak, dil olarak bu insanların, bu grupların Türkçe'yle olan ilişkilerini anlatacağım. Şimdi mesela destanlara bakalım dedim. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan Destanı'nın Çağatayca, Uygurca, Farsça yazmaları var. Yani bu destan 3 farklı dilde, 3 farklı grup tarafından yazılmış. Destan Türk Oğuz boylarından, dillerinden ve törelerinden bilgiler aktarır. Bu da çok önemli. Çünkü biz tarihimizi kendimiz, kendi belgelerimizden ve kendi geçmişimizden, kendi elimizde olan bilgilerden öğrenmek istiyorsak ve öyle bir tarih oluşturmak istiyorsak o zaman tabii ki destanlar çok yardımcı olur. Mesela meşhur Türkçü Zeki Veli Togan, Oğuz Kağan Destanı milattan önce 7. yüzyılda, milattan önce 7. yüzyılda Orta ve Batı Asya'da yaşamış olan Saka halkı veya bunu daha sonra İskit olarak da tanımışız. İskit halkının eseri olduğunu savunmuştur. Aslında doğrusu Saka'dır, İskit değildir. Neden İskit demişiz? Çünkü Yunanlıların ve Batılıların Skisyan lafı var. Yani Skisyan demişler İskitlere. İskit değil, Sakalara Skisyan demişler. Ve biz o Skisyan lafını Türkçeleştirerek İskit adını almışız veya kabul etmişiz. Ki bu doğru değil, doğrusu bunun Saka'dır. Asya halklarının kadim dönemlerinden söz eden Ergenekon, Oğuz ve Altay destanları önemli belgelerdir. Dolayısıyla bu belgeleri
tarihçilerimizin dikkatle okumaları, incelemeleri ve ona göre bir tarih yazmaları anlaşılır, gerekir bence. Bu destanlarda Asya'da aynı dili konuşan, bakın bu önemli, aynı dili konuşan, aynı geleneklere ve aynı töreye bağlı olan kadim boylardan söz edilir. Yani bunlar birçok boy var, bütün Asya'nın doğusundan batısına kadar yayılmış boylar bunlar. Bunların ortak bir dili var ve bu ortak dil aynı zamanda töre geliştirmiş, yani bu halklar. Ve dolayısıyla bu destanlarda bu töreden ve Türkçenin kadim şeklinden söz ediliyor. Bu boylar As, Tur ve Ok boylarıdır. Hiç tarihte bundan duydunuz mu, haberdar oldunuz mu? Hiçbir tarih kitabı As, Tur ve Ok boylarından söz eder mi? Etmez. Bulamazsınız. Çünkü bu boylar gerçek Türk boylarıdır ve Türklüğün oluşması, yani ırk olarak demiyorum, bir ortak bir töre, bir anlayış, bir grup olarak ortaya çıkması bu 3 boy sayesinde olmuştur. Oğuz adı da zaten ok iz, yani bu ok boylarından iz de varım, yani iz de biliyorsunuz. Hani Türk üz diyoruz, Fransızız veya İngiliziz. Bu yani ok iz lafından Oğuz lafı tabi değişerek bu ok lafı aslında başlangıçta Asya halkı tarafından genizden söylenen şeklinde söylenen. Tabi bu zamanla dilin ucuna aktarılarak yumuşamış ve ok lafı o olmuş ve iz lafı da uz olmuş. Oğuz lafı ortaya çıkmış. Oğuz Kağan bir ok hakaniydi. Şimdi bunu da pek kimse söylemez. Yani Oğuzlar derler. Tabi Oğuzlar. Ama kim bu Oğuzlar? Oklardır esasında. Oğuz Kağan destanına göre Oğuz Kağan'ın oğullarından 3 oklar ve bozoklar türemiştir. Şimdi bakın 3 ok diyoruz. Yine oklardan söz. Bu bizim zannettiğimiz böyle hani ok yay değil yani. Tabii bunu bu şekilde anlayanlar var. Çok yanlış tabii. Ok bir boyun adı, bir boy grubunun adı. Aynı şekilde Tur da bir boy grubunun adı ve As da bir boy grubunun adı. Mesela Asya adı As boylarının adından türemiştir. As öyü veya As bölgesi Asya olmuştur. İya takısı zaten öyü takısından dönüşerek Batılıların kullandığı bir takıdır. Mesela İtalya, Almanya, İspanya, İya onların kullandığı bir şey. Dolayısıyla burada Asya lafı belki de yine onlardan alıntıdır. Bunun doğrusu As bölgesi. Ve demek ki 3 oklar ve bozoklar var. Bunlar değişik gruplar oluyor ama kökeninde bunların kökeni yine ok halkıdır. Türk Oğuz boylarının damgalarını görüyorsunuz burada. Tabii burada tek tek onları incelemeye vakit yok ama mesela en solda yukarıda Kayı boyu, onun yanında Yazdır, onun yanında Afşar, Bayındır, Salgur. Bunlar çok geniş boylar ve bu boylar Asya'da başlamış, sonra Anadolu'ya gönderilmişler. Dolayısıyla biz bunları Anadolu'daki damgalarıyla tanıyoruz ama kökeni Asya'dır ve oradan buralara doğru yayılmışlar. Türk boylarının damgaları her boyun bayrağı veya özel simgesi olmuştur. Yani nasıl ki bizim bayrağımız var, ay yıldız filan ve kırmızı zemin üzerine beyaz. Aynı şekilde onların da damgaları bayrak yerine geçiyor. Çünkü bayrak kumaştan ama bu damgaları taşa koyabiliyorlar, hayvanlara damgalayabiliyorlar. Bildiğiniz gibi dağlama gibi bir olay var. Yani bu damgaları mesela metalden yapıyorlar, sonra ateşte kızdırıp hayvanı damgalıyorlar. Bu da ne oluyor? Bu hayvanlar bizim boyumuza ait, karışmasın diye bir bakıma. Bu da var. Ama genelde kendi simgeleri oluyor. Ve bu şekilde gittikleri yerlere de taşlara, kayalara bu damgaları işlemişler, kayıt etmişler veya kazımışlar. Şimdi bu damgalardan bir ABC türüyor. Yani bunun Asya'dan söz ediyorum tabii, Anadolu'dan değil. Anadolu'da Orhun ABC'si ortaya çıkıyor. Damgalar zamanla
Türk Orhun hecelerine dönüşüyor. Çünkü bu gördüğünüz ABC 38 işaret veya heceden oluşmuştur. Ve bu heceler tamamen Türk diline uygun olarak geliştirilmiştir. Yani bir yerden alıntı değildir. İşte derler bunlar Solda alfabesidir de onlardan almıştır Türkler. Yani Türk yapmamış olsun da kim yaparsa yapsın. Sollar olsun isterse Çinliler olsun fark etmiyor onlar için. Yeter ki Türkler olmasın. İşte bu konuda üzerinde benim çok üzerinde durduğum bir konu bu. Bu ABC 38 harfli hece ABC'sidir. Ve bu heceler Orhun harfleri olarak kabul edilir. Damgalardan ortaya çıkmış hecelerdir bunlar. Zira kök dilde her sözcük tek heceden oluşmuştur. Tek hece olduğu için kök dilimiz, yani bunun Asya'daki ilk kök dil diyelim, tek hecelerden oluşmuş olduğu için buradaki damgaların her biri de bir hece olarak bir sözcüğün karşılığı olarak oluşturulmuştur. Ve kökeni de tabii ki Asya damgalarıdır. Bunu da kabul ediyorum. Dilimizde kök sözcüklerden halen birçokları yaşamaktadır ve bunlar mesela bedenle ilgili örnekler, el, göz, kol, baş, bunlar tek heceli sözcükler. Eylemle ilgili koş, gel, al, ver, git. Doğayla ilgili dağ, gök, kuş, taş. Yani oradaki boyların diyelim, Oğuz demiyorum artık, hem as hem tur hem de o boylarının, ok boylarının diyelim, dilleri ortak ve bu dili doğadan aldıkları seslerden yaratıyorlar ve bu dildeki anlamlı ifadeler hep tek hece. Ve bu tek heceler hiç ölmediği için ve bunlar kök sözcük oldukları için, bakın aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala bugün Anadolu Türkçesinde kullandığımız pek çok söz, dikkat ederseniz tek heceli sözlerden türemiştir. Kökeni tek hecelilerdir ve onlara takılar eklenerek geliştirilmiş sözcüklerdir. Orhun harfleriyle yazılmış bir taş sütuna kazılı bu yazı Orta Asya'da Begre Irmanı yakınlarında 1892 yılında bulunmuştur. Şimdi bunu böyle karma karışık zannediyorsunuz ama bu yazı okunabiliyor. Yazıda birçok Orhun harflerini bulmak mümkündür. Şimdi burada ABC'yi size gösterdim. Bu ABC'deki işaretleri, heceleri inceleyip de tek tek açıklarsanız veya araştırırsanız, ki bu bir emek meselesi, bir araştırma konusudur, buradaki yazıyı okumak mümkün. Ama ilk anda baktığınız vakit karma karışık işaretler görüyorsunuz. Mesela şurada bir kayı boyunun damgasını görebiliyorsunuz. Şurada bakın. Burada diğer damgalara rastlıyorsunuz. Ve bu damgalar aslında birer hece oluyor. Ve bu heceler zaman içinde yazı oluşuyor ve daha geniş ve daha ayrıntılı bir yazı sistemi meydana geliyor. Şimdi batılı dilciler, çünkü batılı dilcileri de küçümsemek yanlış olur ama onların hep bize aktardıkları bilgiler hatalı ve yanlış, eksik veya hatalı. Mesela batılı dilcilere kök dil dediğimiz, ki ben buna ön Türkçe diyorum veya işte ilk kök dil diyebilirsiniz. Ön Türkçe de denebiliyor. Nostratik adını vermişler. Rus dilciler özellikle kabul ediyorlar. Bakın, Asya'da bir kök dilin, bütün dillerin anası olan bir dil olduğunu kabul ediyorlar ve bu dile Nostratik adını vermişler ki bu Latince bir sözcük. Yani nostra bizim demek, stratum da tabaka demek. Şimdi bunlarda 4 tane grup oluşuyor. Dil grubu Afroasyatik, Kartvelian, Dravidian, Eurasyatik, yani Avrupa Asya dil grubu ve daha sonra bunlardan onların görüşüne göre Hint-Avrupa, Ural ve Altay dil grupları oluşuyor. Bu tamamen yanlış. Niye? Çünkü Hint-Avrupa dillerinin ortaya çıkışı Ural-Altay dillerinden çok sonradır. Belki 1000 sene sonradır, belki 1500 sene sonradır. Dolayısıyla Hint-Avrupa dillerini onlarla Ural ve Altay dil grubuyla eşit saymak tamamen yanıltıcı bir bilgi aktarımıdır ki ben bunu düzeltiyorum ve şöyle bir tablo çiziyorum size. Gerçek anlayışım bu benim.
Yani gerçek derken tırnak içinde gerçek. Çünkü belki de ben de yanılıyorum ama benim görüşümü söylüyorum. Nostrati'yi ben de kabul ediyorum. Kök değil, isterseniz buna ön Türkçeli diyebilirsiniz. Buradan bakın öbür tabloda hiç olmayan Amerikan dilleri var. Yani Kızılderili dediğimiz Amerikan halkının, yerlilerin daha doğrusu, tabii yerli değil, Asya'dan göç etmiş onlar da. Onların dil grubu Nostratik'le ilgili, çünkü Asya'dan göç etmişler, Amerika, Alaska üzerinden ve Avrupa-Asya dili var ve buradan sonra Avrupa-Asya dilinin ardından ilk oluşan Ural ve Altay dilleridir. Şimdi bunları anlatacağım. Fakat bu Ural-Altay dillerinden ortaya çıkan diğer dil gruplarına bakarsanız Afro-Azyatik, yani Afrika, Asya, Kartvelian, Hindistan ve daha doğrusu Dravidian Hindistan, Kartvelian, Kafkas ve Hint-Avrupa dilleri daha sonra, yani milattan belki 1500 yıllarında, 1300 yıllarında bundan çıkıyor. Ama Ural-Altay dillerinin ortaya çıkışı kök dile bağlı olduğu için çok daha eskilere kadar gidiyor. Dolayısıyla Ural-Altay dilleri grubuna inceleyecek olursanız bunu da 4 ayrı grup halinde ifade etmek veya tablo olarak açıklamak mümkün. Ural dilleri var. Ural dilleri Fince, Macarca ve Oghur dilleri. Oghur da biliyorsunuz Kuzey Batı Asya oluyor. Yani Avrupa'nın en doğu kısmının kuzeyi oluyor. Orada da bu diller konuşuluyor. Ural dilleri bunlar. Batı Altay dilleri var. İşte Özbekçe, Kazakça, Moğolca, Türkiye Türkçesi, Azerice, Gagavuzca ve Çuvaşça. Bütün bu diller Türk dilleridir, Türkçedir ama dediğim gibi her millet kendine göre bazı ufak tefek değişiklikler yapmıştır. Kendi dilini, kendi bulunduğu bölgeye uygun olarak değiştirmiştir ama kökeni bunların Altay dilleri ve Batı Altay olarak tanımlar. Doğu Altay dilleri de var. Yine Ural-Altay dillerinin bir koludur bu. Doğu Altay dilleri Yakutça, Korece, Japonca ve Ainu dilleri. Bu Yakutça, Kuzeydoğu Asya, orayı göstereceğim. Sonra Japonca'dan da söz edeceğim. Ondan sonra Atabaşkan dilleri var ki işte bu demin söylediğim ve Batılıların Amerin dedikleri, yani American Indian lafının birleşiminden ortaya çıkardıkları bu Amerin lafı esasında Atabaşkan dilleridir veya Kızılderili dillerinin tümüdür. Ondan sonra da kaybolmuş diller var. Yine Ural-Altay kökenli olmakla birlikte artık konuşulmayan kaybolmuş diller var. Mesela Sümerce, Elamca, Etrüskçe, Kıbrısça ve Giritçe. Yani bu bölgelerde bu diller konuşulmuş. Biraz farklılıklar var her birinde ama hepsinin kökeni Türkçedir. Ve Doğu Altay dilleri olarak tanımlanabilir. Ama Orta Asya dilleri de diyebilirsiniz. Kadim Asya yerel dilleri de var. Yani bunu artık saymaya imkanı yok. Pek çok ağız, pek çok yerel, işte bugün Rusya'nın içinde oblast denilen bir takım özel bölgeler var. Onların da kendilerine göre dilleri var. Ama hepsinin kökeni Türkçedir. Asya'dan dünyaya dağılım. Yani Asya'dan başlıyor her şeyleri. Asya'nın işte daha ziyade Altay bölgelerinden geniş bir alanı. Oradan Asya'da yayılmış olan, yaşamış olan Türk boyları iklim şartları değişince dört bir yana dağılıp göç ettiler. Yani onların göç etmeleri keyfi olarak değil veya gidelim başka yerleri böyle işgal edelim, yayılalım veyahut da oraları savaşalım da oraları ele geçirelim diye dağılmamışlar. İklim şartları onları mecbur etmiş ayrılmaya. Bir nedeni av hayvanlarının azalışı. Çünkü iklim şartları değişince buzul çağının sonlarına doğru oluyor bu olay. Buzul çağı da 33 bin yıl önce başlayıp 13 bin yıl önce bitiyor. Bütün Asya'nın kuzeyini kaplıyor buzullar ve buzullar aşağı doğru inerken bütün hayvanlar ve bitkiler yok oluyor ve avlanma imkanı olmayınca mecburen bu insanlar ayrılıyorlar. Diğer nedeni de koyunlarına yeni otlak arayışı. Çünkü bu insanlar aynı zamanda evcilleştirmiş durumdalar hayvanlarını. Koyunları var, keçileri var ve onların otlağı da uzunlar inince tamamen çoraklaşıyor ve bataklık haline dönüşüyor. O açıdan yeni otlak arayışı için dağılıyorlar. Farklı coğrafyalara dağılan Türk boyları
zamanla kendi dillerini geliştirmiş olsalar da kök dili olan Türkçeyi unutmadılar. Yani bir kök dilleri var. Nereye giderlerse gitsinler bu kök dilden geliştirilen diller ortaya çıkmış. İşte bu haritayı görüyorsunuz. Asya'dan dört bir yana göç ettiklerini dil benzerliklerinden anlıyoruz. Ben şimdi dilleri incelediğim için ve dillere çok meraklı bir insanım. Bir kere 6 dil konuşurum ve daha küçüklükten beri dillerle haşır neşir olmuş bir insan olarak ve bütün dünyayı gezmiş bir insan olarak, bütün dünyayı yani Doğu Asya'dan tutun da Amerika'ya, bütün Avrupa'ya. Dolayısıyla her yerde ben bu dil ilişkilerini araştırdım ve sonunda bunu buldum. Dolayısıyla Asya'dan dağılan insanlar, işte bakın Doğu Asya'dan bir geniş geçit olan, işte o zaman buzların da kapatmış olduğu bu Bering Boğazı'ndan doğuya ve oradan Alaska'dan dağılıyorlar. Bir kısmı güneye iniyor, bir kısmı batıya doğru gidiyor. Ama hepsinin bunların ortak bölgesi Altay Dağları ve çevresi. Asya'nın doğuya dağılımında bir genetik kanıtı var. Yani bunun kanıtı nerede diyebilirsiniz? İşte genetik Q geni denilen bir gen grubu. Bunlara haplogrup deniyor bu gen gruplarına. Yani gen dediğinizde uzun bir şeyin içinde, kromozomun içinde DNA var. DNA'nın da bir grubu oluyor bu. Q geni, bunu buluyorlar ve bu Q genini araştırdıklarında bütün Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar, özellikle Orta Amerika, yani Maya ve oradaki halkların, yani Aztekler, Toltekler falan o dönemde bunların gen ilişkileri var. %90'a kadar bu Q genini orada bulmak mümkün. Bir de güneye iniyorlar bu insanlar. Tabii daha Güney Amerika'da işte İnkalar ve diğer gruplar yine aynı Asya'dan gelmiş olan ve Q geni taşıyan insanlar grupları. Asya'dan Amerika'ya göçleri gösteriyorum. Şimdi Beringia diye bir bölge oluşmuş. Bundan 16 bin yıl önce sona ermiş olan buzul çağı. Yavaş yavaş, tabii hemen değil ama birkaç bin yıl daha Asya'da kaldıktan sonra yavaş yavaş doğuya doğru gitmişler ve böylece Asya'dan Amerika'ya göçler oluşmuş. Bu gördüğünüz sizin şu açık sarı gibi görünen yer aslında kapalı ve buzlar varmış orada. Yani buzlar sonradan eriyor. Havalar ısındıktan sonra eriyor ve o buzlar varken işte bu göçler oluşabiliyor Alaska üzerinden Amerika'ya. Ve oraya giden insanların bir dil grubu var. Bu dil grubu Atabaşkan dilleri. Bakın bu haritayı ben yapmadım ve burada ne yazıyor bakın. Gayet açık. Atapaskan diye bir dil grubunu kabul ediyorlar dilciler. Tabii B'yi veya şeyi tam telaffuz edemedikleri için bunu Paskan şeklinde değiştirmişler. Atapaskan değil bunun doğrusu. Atabaşkan dilleri. Ve burada iki tane Türkçe sözcük görüyorsunuz. Ata ve başkan. Dolayısıyla bunlar 18. yüzyıla kadar yaşamış olan gruplar. Bakın Native Language Families from the 16th to the 18th, yani 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bu insanlar orada yaşamışlar. Sonradan işte yavaş yavaş Batılılar, önce işte geliyor, göçler oluyor, işte gemilerle geliyorlar, yerleşiyorlar New York tarafında, sonra Fransızlar geliyor, önce İngilizler, Fransızlar Kanada'yı ele geçiriyorlar ve işte burada da Algonquin bölgesi var, orayı ele geçiriyorlar, orada diller gelişiyor ama esasında bu insanlar Eskimo ve Aleut grubu da var, daha önceden oraya gidip Eskimolar, yani buna Batılılar Inuit diyorlar ama Inuit bu Eskimoların sadece küçük bir grubu oluyor, bir boyu. Ama esas geniş her tarafta yaşayan, kuzeyde yaşayan insan grubunun adı Eskimo. Bunu Eskimo bir şekilde hakaret falan gibi görmek yanlış olur. Çünkü burada da Türkçe bir kelime buluyorsun. Bakın eski Mo. Mo da belki insan anlamında kullanılan bir kelime. Yani eski insanların toplumu diyebiliriz. Şimdi işte burada haritayı gösteriyorum size. Eskimolar bütün bu kuzeyde sarı. Yukarıda bir Çukçi ve Ket halkı var. Doğu Asya'da, yani tam böyle Bering Boğazı'na yakın. Ve Atabaşkanlar biraz daha güneyde Tingit ve Aleut diye başka
dil grupları da orada yaşamış insanlar. Şimdi bunların Türkçe ile olan ilişkisi önemli benim için. Çünkü ben ne dedim? Bunların ortak yönü, ortak bağlantısı veya ortak tanım şekli Türkçe'de ve Türkçe kelime bulduğunuz vakit bunlar tamam diyorsunuz Türkçe. Bakın Yukarıyerlerde, Eskimolarda ve bugünkü kullandığımız Türkçe'de ortak kelimeler var. Mesela Yukarıyeler aka diyorlar, Eskimolar akkak diyorlar ve Türkçe'de ata diyoruz. Yani ata, yani büyük baba veya dedeye ata. Al, alı, alt. Andaye, ama, en. Ve bu şekilde giden bir uzun liste. Bunlar birkaç tane şimdi gösteriyorum size örnek olarak. Fakat bunların aslı çok daha geniştir ve belki de bu dilleri inceleyen dilciler, yani gerçekten Türkçe'yle olan bağlantısını araştıranlar, herhangi bir batılı dilciler kastetmiyorum. Bu işi anlayıp da araştıran dilciler, tabii oraya gidip tanımaları lazım. O dillerin kökenini bulmaları, o insanlarla konuşmaları, kaydını yapmaları, kelimeleri bir şekilde ortaya çıkarmaları lazım. Ve böylece bu diller ortaya çıkar, yani Türkçe ile olan bağlantıları açıkça. Mesela en altta kon, kani, koş. Yani kon bir yere yerleştiriyoruz ama biz bunu koş olarak kullanıyoruz. Yani koşmak, bir yere gitmek. Japon adalarına da geçmiş bu insanlar. Bakın burada kuzeyden, Sahara üzerinden, şurada görüyorsunuz. Evet, oradan önce işte Hokkaido adasına, sonra daha da güneye gelmişler. Japonlar ise güneyden, Kore üzerinden gelmişler. Japonya'nın kuzeyine Ainu halkı milattan önce 5000 yıllarında kuzeyden geliyor. 5000 milattan önce, yani günümüzden 7000 yıl önce. Japonlar milattan önce 2000 yıllarda güneyden geliyorlar. Yani günümüzden 4000 yıl önce. Arada büyük bir fark var, 3000 yıl gibi. Japonca Altay dil grubuna ait bir dil grubu olduğu kanıtlanmıştır. Şimdi benim elimde kitapta var. Bunu hem bu işi inceleyen yabancı dilciler, yani Amerikalılar, hem de bu işi inceleyen Japon dilciler var. Halk demiyorum tabii, halk bundan haberdar değil. Ama bu işin meraklısı dilci olarak bu işi inceleyen dil uzmanları, Japonca'nın Altay dil grubuna ait Doğu Altay dili olduğunu kabul ediyorlar. Yabancı. Biz de aynı şey diyoruz. Onlar yabancı diyorlar. Çünkü cin onların dilinde, Japonca'da insan demek. Yabancı ile yabani insan. Yani kendilerinden olmayanı da yabani görmüşler. Yamaç ki yama o kadar yaygın bir söz ki Amerika'da, Japonya'da. Mesela Yamanote hattı vardır. Yamanote bir metro hattıdır. Yama, yani yamaçtan geçer. Kiro sarı, kuru, beyaz kuru, yani kir lafıyla ilgili. Tabe, tat, hanashi, konuş, anlaşmak. Yarashi, yaraştı ve bu Doğu, Orta Asya'daki Özbeklerde de aynı kelime var. Yani yaraşmak diyorlar onlar. Yaraşmak, yakışmak demiyorlar. Biz yakışmak diyoruz, onlar yaraşmak. Yani Türkçesinin aslında yaraşmak söz konusu. Nani sorudur, ne demek? Var, ka sorudur. Bizde ki şeklinde. Hani geldi mi ki, gitti mi ki diyoruz ya, onlar da ka. Kanji, Çin yazısından alıntıdır. Hancı, yani hanca, hanların yazısı. Çünkü Çinlerin yazısı da hancidir. Dolayısıyla bu Çin ve Japon ilişkisinin bir göstergesi. Rusya'da yaşayan Saka halkı var. Ki işte demin gösterdim, Kuzeydoğu Asya'da yaşayan diğer küçük halklar, ama daha büyük bir toprak işgal etmiş olan Sakalar var. Saka halkı kadim As ve Ok boylarının devamıdır. Bunlar işte bu şekilde tanımlayan hemen hiç kimse yoktur. Çünkü Saka, As ve Ok sözlerinden türemiş bir kelimedir. Saka halkı ve İskitler. Şimdi İskitlerin Skityum'dan ürettiğini söyledim. Saka adı As, Ok adlarından birleşimdir. Asya adı da As boylarının adından türetilmiştir. Ya takısı da öyü, yani bir bölge demektir. Köy sözü mesela Ok öyünden oluşmuş bir birleşik kelimedir. Ve
İşte bunlara İya şeklinde derin İtalya, İspanya mesela bu şekilde. İskit adı da Yunanca Skythian sözünden türetilmiştir ve biz bunu İskit olarak kullanıyoruz ama doğrusu bunun Saka'dır. Skit lafı da Saka olarak oradan dönüşmüştür. Yani orijinali Saka, Skit olarak şeyler almış Yunanlılar. Ve Saka Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında da çok büyük ilişkiler var. Bakın coğrafi olarak birbirlerinden çok uzak bölgeler. Yani bakın Sakaların bölgesi kırmızıyla gösterdiğim yer, o yeşil dairede onların baş şehri. Ondan sonra bizim işte neredeyiz? Biz daha Karadeniz'in güneyinde bir milletiz ve bunların arasında hiçbir ilişki yokmuş sanılabilir ama bakın Türkçe ortak. Mesela bizde yıl, Saka'da sıl. Bizde yağmur, onlarda samır. Yaka, sala. Yani ye, s'ye dönüşmüş onların dilinde. Yaş, saat, yel, siyel, yeni, sanga, yıldız, sürüs, yol, su, ol. Bakın bu da çok önemli. Su, ol. Yani su yolu gibi yol. 20, sürbe. Yumurta, sımıt, yat, sit oluyor. Yer, sir, yüz, süüs ve yok, su olsun. Bütün bizdeki Y harfi ile başlayan sözcükler Saka Türkçesinde se. Ve aslına bakarsanız Saka Türkçesi daha doğru. Neden? Çünkü hakiki Orta Asya'dan türemiş olan bir dil olduğu için Saka Türkçesi doğrusu S ile olması gerekir. Biz sonradan bunu Y'ye çevirmişiz. Yani Y ile olan bütün kelimeler ve sözcükler sonradan gelişmiş ve aslında değişikliğe uğramış sözcüklerdir. Ama kök olarak aynı tutulmuş da başına Y harfi konmuş. Sakalar veya İskitler Türk boylarıdır. Bu konuda Batılılarla anlaşamazsınız. Çünkü onlar bunu asla kabul etmiyorlar. Ama bakın doğuda Skythia'nın doğu bölgelerinde Turkic tribes diyorlar. Yani Türk boylarının bulunduğunu doğuda kabul ediyorlar. Ama zannediyorlar ki bunların arasında bir hudut var. Öyle bir şey yok. Bunlar iç içe girmiş toplumlar. İşte Ural halkı var. Ama Türklerle Sakalar iç içe girmiş ve aynı dili konuşan, belki biraz değişikliklerle ve aynı töreye sahip olan insanlar ve bu şekilde bütün Kuzey Karadeniz'e kadar yayılmış İskitler. Yani doğudan başlıyor kuzey. Ve güneyde de Partya denilen Persler var. Biz buna Pers diyoruz. Pers halkı aynı dönemde yaşamışlar. Aşağı yukarı 500 yıllar bunlar. Persler de o dönemde bayağı güçlü bir imparatorluk olmuş. Sakaların Türk olduklarının kanıtı. Hani diyorlar ya, Türk değil bunlar. Peki ben bunu kanıtlıyorum. Nasıl kanıtlıyorum? Pazır kalısıyla kanıtlıyorum. Pazır'ı Rusya, Moğolistan, Kazakistan ve Çin'in tam kesim noktasında olan bir bölge. Bu işte Ukok Tepesi deniyor oraya. Dikkat edin, Uk-Ok, yani okların bulunduğu bölge. Pazır kalısı. Bu bir kurganda bulunuyor. Yani ortada dışarıda olan bir şey değil. Derinde. Bir mezar yani. Türk mezarı, kurgan. Ve oradan çıkan bu harita, bu şeyi görüyorsunuz. Aşınmış tabii bir miktar halıyı. Ama bu halıda önemli bazı mesajlar var. Bir tanesi kuyruğu düğümlü at. Bakın bunu ben bir tanesini alıp burada büyüttüm ve bundan alıntıdır, yani kendi çizimim değil. Gördüğünüz gibi olduğu gibi şurada bir düğüm atılmış. Ve düğüm, şimdi göstereceğim, atın kuyruğunu düğümlemek tümüyle Türk geleneğidir. Ve bu ortadaki işaretler de, yani her biri bence bir tengri simgesidir. Bu simge gördüğünüz gibi Kayseri halısında da var. Yani binlerce yıl geçmiş aradan Sakalar işte Asya'da yaşamışlar. Milattan önce 500'lerde bu halı yapılmış ama daha eski geçmişleri de var tabii. Biz de bugün işte milattan sonra 2000'li yıllarda halen halı yapıyoruz ve Sakaların simgesini halımızda süs olarak kullanıyoruz. Biz bunun farkında değiliz, anlamını bilmiyoruz ve neden kullandığımızı da bilmiyoruz. Ama halen Kayseri halısında bu
süsler var. Bu şekilde şekiller var. İşte Pazarık halısının Türk halısı olduğuna dair kanıt da var. Çünkü bunun düğümü Türk düğümüdür. Türk düğümü ile Fars düğümü arasında fark var. Şimdi Batılılara sorarsanız veya onların görüşlerine göre İskitler Pers insanları, yani bir çeşit Persler. Ama Perslerin eseri olsa bu halı Fars düğümü olması lazım veya Fars düğümü. Türk düğümünü burada görüyorsunuz. Çok farklı tek düğüm şu halindeyken Fars düğümü, Türk düğümü çift düğüm oluyor ve çok daha sağlam oluyor. Dolayısıyla Türk halılarının dayanıklılığı çok daha fazla oluyor. Ve bu halıyı işte Pazarık'taki Saka halısını inceleyenler bu halının Türk düğümüyle işlenmiş ve oluşturulmuş olduğunu görüyorlar, söylüyorlar ve dolayısıyla burada artık tartışma konusu yok. Ama bunu anlatamazsınız. Avrupalılar hala burada. İşte bu Sakalar dediğiniz şey İskit'tir ve Yunanların akrabasıdır falan derler. Türklükle hiçbir ilişki kurmazlar. İşte görüyorsunuz burada Fars düğümüyle Türk düğümünün farkını gördünüz ve bu gerçekten de halıda Türk düğümü var. Ve kuyruk düğümleme olayını da gösteriyorum. Mesela Moğollarda ve Türklerde şöyle bir durum var. Onlar bu iki daire içinde gösterilen kuyruklarını düğümlüyorlar. Belli bir ya inanç meselesidir. Yani hani savaşta başarılı olmaları için bir çeşit uğur olabilir. Ben tam bilmiyorum. Ama belki de başka bir nedeni vardır. Mesela kuyruğuyla bu şekilde daha kolay sağa sola sinekleri kovalayabilir mi? Artık onu bilemiyorum. Ama iki hareketin benzerliğini açıkça görüyorsunuz. Atlar bir yöne doğru giderken onlar arkaya dönüyorlar ve kullandıkları ok da yay, yani daha doğrusu. Yay tümüyle Asya yayıdır. Moğolların ve Türklerin ortak yaylarıdır bu. Hiçbir şekilde diğer halkların din yaylarına benzemez. Ve 2-3 parçadan oluşmuştur. O açıdan çok daha etkin ve oku uzağa fırlatabilen bir yay türüdür bu. Ve işte burada yine aynı şeyi burada görüyorsunuz. Bakın bu bir Çinli kadın ve bu bir Çinli ressamın yaptığı bir eser. Ama şurada görüyorsunuz, kuyruğuna bakın. Açıkça kuyruğunda düğüm var. Elinde de uta benzeyen bir saz var. Ki hakikaten bizim utumuza çok benziyor. At üzerinde ve atın kuyruğu düğümlü. Diğer bakımdan şurada bir Çinli görüyorsunuz. Atların kuyruklarını düğümlemek Asya Türklerine ait bir gelenek idi. Belki bugün artık kalmadı o gelenek. Bu geleneği Çinliler Türklerden alıp uygulamışlardır. Dolayısıyla Türklerin atlar üzerindeki uyguladıkları bu at kuyruğunun düğümlenme geleneğini Çinliler olduğu gibi almışlardır ve resimlerinde aynen gösteriyorlar. Sağdaki resme bakacak olursanız adamın elinde bir şahin var ve atın da kuyruğu düğümlü. Çünkü Asya Türkleri kuşlarla da ava çıkarlardı. Yani şahin veya kartal böyle eğitilmiş olduğu için bırakılırdı ve gider mesela tavşanı yakalayıp getirirler. Bu da yine Türk geleneğidir. Dolayısıyla burada görüyorsunuz Tang İmparatorluğu 618-905 Asya'daki bugün Doğu Türkistan dediğimiz ve Dunhuang, yani oradaki merkezlerden biri, Ürümçi'ye hemen bitişik olan bir şehir bu. Orayla Çin arasında hep kültürel alışverişler olmuş. Gerçi Çinliler oraya hakim olmaya çok çalışmışlar. Bugün de aynı baskılar devam ediyor, söyleyeyim. Ama alışveriş çok olmuş. Kültürel olarak, dil olarak ve ticari olarak. Mesela İpek yolu bu bölgeden başlamış. Türkler taşımışlar. Moğollar ve Türkler kendi atları üzerinde ipekleri batıya taşımışlar. Isıkgöl yakınında bir kurganda da altın elbiseli adam bulunuyor. Bu da bir Saka Bey'dir. Yani İskit Bey'dir ama biz buna Saka dememizde yarar var. Doğrusu da odur.
Kazakistan kurganında bulunan altın elbiseli adam ve başlıktaki süsü görüyorsunuz. Bu da hem kanatlı hem de eğri boynuzlu, yani yabani bir keçi, böyle eğitilmiş bir hani sürü keçisi değil bu. Bunlar kendi başlarına dağlarda bulunan ve Türkler tarafından ongun olarak kutsal bir bakıma kabul edilmiş hayvanlar bunlar. Kuşlar mesela, keçiler ve başka hayvanlar da var. Ama bunun başlığında var bu altından yapılmış dağ keçisi. Altın elbise adamın kurganında yazılı bir gümüş kap bulunuyor. Bu kap üzerinde aynen Orhun harflerinden yazı var. Ama okuması zor. Çünkü kelimeleri ayırmamışlar. Sözcük ayıracı yok. Ayıracı olmayınca değişik şekillerde okuyanlar olmuş. Bunu ben kendi görüşüme göre size anlatacağım. Çünkü tek okuma şekli değil, onlar değil. Ama başkaları başka şekilde okumuşlar. Benim okumamı size aktarmak istiyorum. Orhun harfleriyle bu yazıtın çevirisi yapıldığında günümüzün Latin harfleriyle şu durum ortaya çıkıyor. Yani oradaki harfleri bugünkü Latin harfleriyle yazdığımızda Kaan böyle devam ediyor sağdan sola doğru. Ve bunları şimdi ayırarak anlatıyor, yazıyorum. Bu sözcükleri soldan sağa doğru şimdi diziyorum aslında. Sağdan sola doğru bu yazı. Ama bizim iyi anlamamız için kendi yazı tarzımıza uygun olsun diye soldan sağa doğru ve böyle çizgilerle sözcükleri ayırıyorum. Ama bu yazıtta ayrım yok. Kaan kan için kaldı, çiğ kesin kılın, hiç gök katın oz kıl. Şimdi bu tamamen bir sert ifadeyle bir Türkçe, Orta Asya Türkçesi ve İskitlerin kullandığı Türkçe esasında. Ve şöyle anlaşılabilir, burada bu ifadeyi yine parçalara ayırmak mümkün. Kaan kan için kaldı sözü, Kaan kan içinde kaldı. Kan içinde kaldı. Çünkü Türkçe'de M ile G beraber yazılır ve öyle okunur. Yani kan, kangı olarak yazılır. Bu Kaan'daki aynı şekilde güçlü bir ifadedir. Çünkü Kaan diye yazıyorum ama kan diye okumak lazım. Uçi kesin kılınç, kılın piç. Bunu da Türkçe'ye çevirdiğimizde günümüzün Türkçesine kılıcın ucu güçlü kesti. Çünkü bakın hepsi uyuyor. Uçi uç, kesin kesti, kılınç, kılıç kesti ve kiç güç kelimesi KG dönüşümüyle. Yani kılıcın ucu diyorum ama ucu kelimesi yok burada. Hem başta var, evet bakın uçi. Uçi kelimesi şu altta uçu oluyor. Ucu kesti kılıncın uçu kesti kılıncın güçlü kılınç. Gök katın oz kıl. Şimdi Türklerde bir inanç var. Gök Tanrı inancı. Gök Tanrı diyorlar ona. Ve Gök Tanrı katı var. Yani orada hem Gök Tanrı hem kendi oğulları falan orada yaşıyor. Bu bir inanç tabii ve bu inanç her tarafta var. Yani Hristiyanlarda da var mesela. Eski Yunan'da da var. Orta Çağ Avrupa'sında da var. Ve onlar böyle bir dönem, bir kat olduğunu inanıyorlar. Hatta 7 katlı gök diye inanç vardır. Gök katı da onların inancı, Asya'daki Türklerin inancı. Ve diyor ki onu ozlaştır. Peki bu ozlaştır ne demek? Özleştir Türkçesi. Bugünkü Türkçeyle anlamı özleştir. Yani özle döndür. Özü neyse oraya dönsün. O şekle dönüşsün. Gök katı yapacak bunu. Şimdi ruh olarak yükseliyor göğe. Evet, teşekkürler. Ruh olarak yükseliyor ve orada ozlaşıyor. Bu inanç da çok eski bir Türk geleneği. Batılılar bu altın elbiseli adamın yüzüğünden hiç söz etmezler. Ama altın elbiseli adamın parmağında bir altın yüzük bulundu. Bu yüzükteki bakın şekli görüyorsunuz. Bu bir kızılderili başlı. Yani tüyleri var başında ve şekil olarak da tamamen bir
Kızılderili tipi var. Demek ki Türkler, işte bu Altay Türkleri diyelim, hem İskit olarak hem de daha doğuya gidenler olarak Amerika'ya geçiyorlar ve aralarındaki ilişki hiç kopmuyor. Bir şekilde devam ediyor. Ve bakın bunun parmağındaki yüzük ve içe dönük kazıldığı için bunu bir şekilde mühür de kabul edebilirsiniz. Yani yumuşak kile bastırdığı vakit bu onun imzası gibi düşünülebilir. İskit yapısı bir göğüslük. Gene o bölgede bulunmuş olan bir kurgandan çıkan bir göğüslük. Bu altın elbisenin kurganından değil, başka bir kurgandan çıkıyor. İskit yapısı altın göğüslük, tamamen altından yapılmış. Ve çok hassas, ince işçilik var burada. Ve tabii Batılılar bu ince işçiliği Türkler yapamaz. Onlar barbar, saldırgan, vahşi, ilkel insanlardır. Dolayısıyla bunu yapsa Yunanlar yapmıştır. Böyle bu şekilde bir yorum yapıyorlar kendilerine göre. Yani Türkler olmasın da kim olursa olsun anlaşılmaz. Şimdi aslan bedenli, kartal başlı ve kartal pençeli, kanatlı yeraltı canavarları kurban edilmiş atların ruhlarını parçalayarak insan ruhunun geçişine imkan sağlıyor. Yani amaç ne? Kurgana gömülmüş olan, ölen lider diyelim Kaan, onun bir ruhu var tabii ki. Bu ruhun amacı o kurgandan çıkıp yer altından göğe yükselmek. Yani gök katına çıkmak. Zaten bir öncekinde o yazıda belli ediyor. Gök katı onu oz kılıyor. Demek ki oraya nasıl gidecek? İşte bir takım zorluklar var. Altta yatan böyle hayvanlar var. Kanatlı, kartal başlı, aslan ayaklı canavar diyelim bunlar. Bunlar gelen ruhları parçalıyorlar. Eğer insan tek başına oraya girse o bölgeye, insanı da parçalayacaklar. Ama ne yapıyor bizim Türkler? Kurganın üstüne ve yanına atları kurban ediyorlar. Ve eğer Kaan ne kadar meşhur, ne kadar güçlü, ne kadar önemli ise o kadar fazla sayıda at kurban ediliyor. Ve bu atları niye kurban ediyorlar? Çünkü işte burada bir örf var, bir gelenek var. O da şu: Kaan'ın ruhunun göğe çıkabilmesi için, yer altından göğe doğru yükselebilmesi için bir takım canavarlarla karşılaşması lazım. Ve bu canavarlar gelen ruhlara saldırıyorlar. Onun için atlar kurban ediliyor ki atların ruhuna saldırsın ve böylece Kaan veya kimse orada gömülü olan kurtulsun. Ve nitekim burada gayet açık bir şekilde şurada sağda görebilirsiniz. Bir at, bakın görebiliyor musunuz? Bir at var. Yeşil okun olduğu noktada. Ve iki tane canavar ona saldırıyor. Bunlar kartal başlı, kanatlı ve aslan pençeli atlar. Bunlar atlar değil, bunlar canavar diyelim, bir yeraltı canavarları. Tabii mitik şey bu, yani hayali ama inanç meselesi. Yani buna inanıyorlar. Ve buna inandıkları içindir ki bu geleneği geliştirmişler. Ve üstte burası yeraltı oluyor. Burası da yerüstü oluyor. Bakın burası yerüstü, burası yeraltı. Yer altında açıkça atın parçalanışını görüyorsunuz. Burada bir başka iki tane yine kanatlı canavar bir başka ata saldırmışlar. Demek ki atların ruhuna saldırıyorlar. Atların etine değil tabii. Ve bunu bu şekilde bizim Türk kültürü bu şekilde anlıyor. Ve burada gördüğünüz gibi bu büyük bir göğüslük. Yani çok güzel bir şey, altın çok değerli. Ve üstte de şeyi görüyorsunuz. Üstteki yaşam tarzını, Sakaların yaşam tarzını. Mesela burada süt emziren bir at var. Altında da tay. Burada bir post, koyun postunu gelmiş iki kişi ve bu postu sağdan soldan gelmişler. Dolayısıyla bu gündelik yaşamı üst taraftaki bölgede anlatıyorlar. Alt taraftaki bölgede de bu yer altındaki olayları anlatmaya çalışmışlar. İşte burada bu göğüslüğü açıkça size gösteriyorum. Şimdi İskit kralı Alper Tunga. Bu bir Türk, İskit veya Saka kralı. Ve bu kendisi
savaşmış Pers kralı olan Kuruş'la, Beyaz Sirius diyor Batılılar ama asıl adı Kuruş. Onunla savaşmış, Alper Tunga'yı öldürüyor Kuruş bir savaşta. Onun yerine karısı olan Tomris geçiyor iktidar olarak şehir başına. Bir kadın lider olarak ordunun başına geçiyor ve Pers kralıyla savaşıyor. Ve Kuruş'u milattan önce 530 yılında öldürüyor. Tam da işte aynı dönemde bu kültürün yaptığı, Asya'da halı ördüğü veya altından bir takım güzel eserler ortaya çıkardığı dönem bu. Ve bunu yapan da Türkler, yani Türk'ün Saka grubu ve Alper Tunga adı da açıkça Alp Türkçe, Türkçe, Tunga'da başkan filan gibi bir söz. Ve burada sağda bir Batılı'nın çizdiği bir tabloyu gösteriyor size. Şimdi burada tabii Batılı olduğu için gerçek bir Tomris değil bu. Ama Batı anlayışında Yunan'a benzettikleri bir Tomris. Tabii onlar hep böyle Batı'yı, Sakaları, İskitleri şeye benzetiyorlar. Yunanlara bağlamaya çalışıyorlar. Ve burada bakın şeyin başı var. Kuruşun başı var. Yendikten sonra başını kestiriyor. Ve onu bir kan dolu kabın içine sokuyor başı. Ve diyor ki, bunu Tomris söylüyor. Ve diyor ki, sen diyor bir kan içici başkandın, kraldın, istediğin kadar şimdi kan iç şeklinde onu o şekilde resmini yapmış Batılılar. Yani bu resim çok anlamlı bir resim. Ama tabii şekil tamamen hayali, yani insanların kıyafetleri falan hayali. Tur boyları Turan bölgesinde yaşamış. Şimdi oklardan söz ettim, aslardan ve biraz da turlardan. Bu bölgeye Ergenekon da deniyor veya Ötüken de deniyor. Ve Ötüken sözü de çıkılan anlamında bir sözcük. Ötüken, ötmek, yani ötmek ses çıkartmak oluyor. Ve öte lafı var, öteye gitmek. Dolayısıyla Ötüken, çıkılan, ken çıkmak, ken yapmak yani. Ötelemek, uzaklaştırmak demektir. Ergenekon destanında dağlarla çevrili Ötüken bölgesinden çıktıkları ve onlara yol gösteren Asena adlı bir dişi kurt olduğu yazılmış. Şimdi bu da önemli çünkü bütün bunlar tarihin böyle mihenk noktaları, taşları. Asena adı As-Ana anlamına gelir ve As halkının anası oluyor. Çünkü bunlar Asya halkı, aynı zamanda Tur halkı ve Ok halkı ve dolayısıyla As-Ana sözü Asena oluyor. Ve Asena'yı bir şey olarak, kurt olarak dahi tanımlamışlar. Yani bir dişi kurt yol gösteriyor. Adı da Asena. Şimdi aynı dönemde Batı'da araştırma yapan bir batılı grup var. Ve bunlar BNAC grubunu araştırıyor. Bu Pamir dağlarıyla işte Hazar Denizi arasındaki çok geniş bir bölge. Ve bu Bacteria marginara arkeoloji kompleks adını vermiş Batılılar. Ben size doğrusunu söyleyeyim. Belk-Merv arkeolojik bölgesi. Araştırma bölgesi diyebilirsiniz. Belk-Merv araştırma kompleksi veya bölgesi. Dolayısıyla burasındaki halklar Türk halkları ve halen burada o insanlar yaşıyor. Bakın burada işte Aral Gölü'nün güneyi oluyor. Aral Gölü'nün güneyinde hangi halklar halen bugün var? Halen bugün. Çin'in batısı oluyor. İran'ın kuzeyi, Türkmenler var. Uzbekler var veya Özbekler. Afganların kuzeyi, Taçikler, Kırgızlar ve Kazaklar. Bütün bu halk halen bugün Türkçe konuşuyor. Halen. Fakat biz bunların Türkçe konuştuğunu ya bilmiyoruz ya kabul etmiyoruz veya bize öğretilmemiş. Şimdi size örnekler vereceğim. Yaşayan Türkçe diller bunlar. Türkiye Türkçesi, Azerice, Başkurtça, Çuvaşça, Gagavuzca, Halatça, Karaçay, Balkarca, Tatarca, Kazakça, Özbekçe, Kırgızca, Hakasça, Türkmence, Uygurca, Tuvaca, Yakutça. Bütün bu diller her biri farklı zannedersiniz. Çünkü her birinin kendi sözlüğü vardır. Kendi dil grubu vardır veya konuştuğu insanlar vardır. Ve bunlar aslında birbirlerinden biraz farklıdırlar. Ama kök olarak hepsi Türkçedir. Türki dillerden örnekler vermek istiyorum size. Mesela Hazar Türkçesi
Kaytmamen arkarı sezimden. Şimdi bunu duyduğunuz vakit bu ne biçim laf dersiniz ama çok açık bir Türkçe bu. Sözümden asla dönmem. Yani kaytmamen kaytarmam. Kaytarmak ne demektir? Kaymak, değişme, vazgeçmek, kaçmak. Arkarı asla sezimden de sözümden. Sendir otlu tuğba, yamanlıkını dostluk bak. Bu da işte Hazar Türkçesi. Ateşi suyla, düşmanlığı dostlukla söndür. Yani burada ilk anda bunu söyledikleri vakit hiç Türkçe'ye benzemiyor dersiniz. Ama sendir otlu, ateşle ot bildiğiniz gibi. Sondur ateşi suyla, suba, yamanlık kötülükleri de dostlukla haller. Söndür yani. Gagavuz Türkçesi Anander Cenk için savaş hakkında anlatıyor, savaş hakkında konuşuyor. Anander anlatmak, cenk savaş bildiğiniz gibi içinde aynen savaş hakkında. Çuvaş Türkçesi Amişne Bıhta Hırna Il. Şimdi bunu duyunca bir şey değil. Ana var, bu Türkçe değil. Halbuki tamamen Türkçe. Anasına bak da kızını al diyor. Bakın burada Amişne anası, pıh bak, PB dönüşümüyle ta da aynı bizde Türkçedeki da. Hırna kızına hır kız oluyor. Il da av. Yani bugün hala Türkçe'de var olan bir atasözü, anasına bak da kızına av deriz. İşte bunun Çuvaş Türkçesinde de buluyoruz. Kuman Türkçesi, o da adını şenlendir. Veya tutkar bizni av dazmanan sözü hiçbir şeye benzemiyor. Bu Türkçe değil dersiniz. Ama o bizi kurtarır anlamında bir söz. Kurtarmak, bizi, ol, zaman içinde bizi kurtar anlamında bir söz. Veya bizi o zaman kurtar. Özbek Türkçesinde yaşınız neçede, Özbekçe, kaç yaşındasınız demek gayet açık. 23 yaş demen dediğim vakit, işte 23 yaşındayım. Kazak Türkçesinde üylerdink çatırınan. Şimdi bu ne demek oluyor? Evinin çatısında demek oluyor. Yani üyler evler oluyor. Ondan sonra şatırınan da çatısı. Evlerin çatısında. Demek ki burada ilk anda bize tamamen yabancı gibi görünen ve hiç Türkçe ile bağlantı kuramayacağımız sözcükleri biraz inceleyip derine indiğinizde, biraz üzerinde durduğunuzda ve kafayı yorup da bunun Türkçe karşılığı ne olabilir diye düşündüğünüzde hemen çıkıyor karşınıza, buluyorsunuz. Türklerin güney dağılımı da var. Daha vaktim var değil mi? 4'ten 6'ya kadar. 45 dakikam var yani. Türklerin güney dağılımı. Bir su içmeme izin verin. Türkmenistan, Türkmenistan. O bölgeden güneye doğru iniyorlar. Altıntepe'de bir yerleşim kuruyorlar. Sonra İran'da Tepesi Alp var. Daha güneye iniyorlar. Batıya gidenler var güneyden ve doğuya gidenler var. Ki işte bu Indus Vadisi dediğimiz bölgede, ki Indus Nehri geçiyor oradan. Şu gördüğünüzde Indus Nehri'dir şurada. Bu Indus Nehri'nin kenarında Harappa ve Mohenjo-Daro şehirleri kuruluyor. Ve bunlardaki yazıyı hiçbir şekilde okuyamıyorlar. Orada bir sürü yazı bırakmış bu insanlar. Sanskrit'le uğraşıyorlar, beceremiyorlar. Batıya gidenler de Ur, Uruk ve Susa ile Benzutun şehirlerini kurmuşlar. Yani burada yeşil bölge, Elamların bölgesi oluyor. Kırmızı bölgede şu bölge ise Sümerlerin bölgesi. Demek ki Sümerler Ur ve Uruk şehirlerini ilk kuruyorlar. Ve Ur, Uruk ne demek? Vurmak, yerleşmek. Mesela ben vur dediğim vakit oradaki V sonradan eklenen bir ses oluyor. Vurmak yani vurmak. Ve nitekim Anadolu'da vurmak yerine vurmak kelimesi de kullanılır. Yani Uruk da yerleşik bölgeler. Güney dağılımının da genetik kanıtı var. Yani bunlar nasıl geldiler, nereden geldiler diye sorarsanız çıkış bölgesi yine Ural Altay bölgesi, yani Türkistan veya Türkmenistan şu bölge oluyor. Buradan güneye iniyorlar ve bugünkü İran'ın güneyinden Anadolu'ya kadar geliyorlar. Bir kısmı tabii Sümer'e gidiyor.
bir kısmı da Indus Vadisi'ni kuruyor, oradaki şehirleri kuruyor. Dravid dilleri Asya kökenlidir. Şimdi Dravid dilleri Güney Hindistan'da konuşulan, hala konuşulan bir dil grubu. Buna Dravid dilleri diyor Batılılar. Dravidian diyorlar. Bu diller Asya kökenli dillerdir. 5000 yıl önce Dravid dilleri bütün bu bölgeye hakimdiler. Yani insanlar Dravid dillerini konuşuyorlardı. Ki işte bu Harappa ve Mohenjo-daro şehirlerindeki bulunmuş olan taşa kazılı küçük işaretler, yazılar Dravid dili olması gerekir. Ama bunu bir türlü çözemiyorlar. Sümer baktığınız gibi burada solda, yani Mezopotamya, doğuda Nepal, kuzeyde Türkmenistan veya Türkistan, Harappa, Mohenjo-daro ve güneye kadar iniyor, Sri Lanka'ya kadar. Bütün bu bölge 5000 yıl önce, yani günümüzden 3000 milattan önce, 3000 yıl önce, günümüzden 5000 yıl önce bu diller konuşuluyormuş. Sonradan Hint Avrupalılar geliyor. Indo-European gruplar yani. Bunlar Hint Avrupalılar. Ve Dravid konuşanları güneye itiyorlar. Aynı Japonların aynaları kuzeye gitmesi gibi bunlar da onları güneye itiyorlar. Tabii güneye gidince gidecek fazla bir yerleri yok. Bir adaya geçiyorlar, Madagaskar veyahut da oraya yayılıyorlar. İşte burada Tamil dili, Malayan dili, Telugu dili, Dravid dil gruplarıdır. Pakistanlı dilci olan Hasan Gani 1920 ile 2009 yılları arasında yaşamış, Indus Vadisi kültürünün Orta Asya kökenli olduğunu savunmuştur. Ve bu adam çok değerli bir dilciydi yani. Böyle kenara atılacak bir adam değil. Çok dil hakimiyeti var, hem arkeolojik çalışmaları var, hem dil çalışmaları var. Indus Vadisi'nde konuşulmuş olan dilin hem Altay dilleriyle hem de Sümerce ile akraba olduğunu iddia etmiştir. Bu da çok önemli. Yani Indus Vadisi, işte burada bakın şurası Indus Vadisi oluyor, şu bölge. Hem Sümer'le hem de Türkmenistan'da, yani burası olduğu gibi bir ortak kültür ve dil birliği içeren bir bölge. 5000 yıl önce Indus, Sümer ve Mısır kültürleri çok önemli üç merkez olarak kabul edilir. Ve bunlardan Indus, işte burada gördüğünüz gibi doğuda Pakistan'ın biraz güneyinde olan bir yer. Biraz da Belucistan deniyor oralara. Ondan sonra burası Sümer ve ta Anadolu'ya kadar uzanıyor bu kültür. Ve Mısır kültürü. Bunların arasında ilişkiler var. İlişkiler olduğunu da göstereceğim. Sümerce bir Ural-Altay dilidir diyorum. Ve bunu da kanıtlamak mümkün. Çünkü sözcükler var ortada. Mesela Türkçe atasözü ada, ki bu atasözünü diğer dillerde de gördük. Yani Doğu Asya dillerinde de gördük. Alımlı alım, balta bal, vurgu vur, de, dik dim. Hani biz dimdik diyoruz. Aslında bunun yine Sümerce'den gelen bir dim sözü olduğunu bilmiyoruz. Dur duru, er, güleş, güleş. Yani burada Türkçe ve Sümerce kelimeler var. Şimdi 10 tane bir sütunda 4 sütun var burada. Dolayısıyla 40 sözcük buluyor. Ama bunun uzmanları gidip de bu Sümerce'nin tam her yönüyle inceleseler, ki işte biraz İlmiye Çığhan'ın biraz bunlar uğraştı ve Sümerler Türktür diye kitap da yazdı. Ama maalesef bizim Sümerolog diye geçilen, çünkü kendisi Sümerolog olmakla beraber üniversitede ders vermemiş kendisi, yani İlmiye Çığhan. Kendisi arkeoloji müzesinde çalışmış. Mari şehri Sümerlerin milattan önce 2009 yılında kuruldu. Ve bu Sümerler tarafından kuruluyor Mari şehri. Nerede? Bakın burada. Görüyor musunuz? Şurada. Tam Akatların olduğu bölge bu. Ve ondan sonra altta işte Ur ve Uruk şehirleri var. Sargon dönemi 2280 milattan önce. 2280'de Sargon yaşıyor. İşte çok önemli bir kral o da.
Sümer kralı. Sonra ondan o Sümerlerden zamanla Akatlar gelişiyor ve Akatların da kurmuş olduğu Mari şehri var. Bu Mari şehri tabii daha kuzeyde gidiyor. Hurriler ve Subartular çok eski bir tarihtir bu ve kuzeye doğru yayılan insanlar. Mari tabletlerini bulmuşlar. Binlerce. Tur ve Ok adı 25 kere tabletlerde kayıtlı olduğu tespit edilmiş. Ve çivi yazılı bu tabletler. Orada da bakın Turuki, Turuki, yani turlar ve oklardan birleşik olan bir kavim orada bulunmuş ve bunlara Turukku halkı deniyor. Ve bunu işte çivi yazısıyla okuyabilenler bu şekilde tespit etmişler ki bu çivi yazılı belgelerde Turukki halkından 25 ayrı tablette söz ediliyor. Tabii Tur, Ok deyince akla ne geliyor? Türk geliyor. Çünkü Tur ve Ok'tan birleşerek Türk sözü oluşmuş. Mari tabletlerinin dili. Mari şehrinde 25 bin tablet bulundu. Bu tabletler birçok dilde yazıldılar. Bir Akat dilinde, ki Akatların bölgesi orası, Akatça Sami dil grubuna aittir ama Sümer dilinden büyük çapta etkilenmiştir. Yani Akat dilinde yazılmış olan o tabletler Sami, yani Semitik dediğimiz dilden yazılmış. Hurri dilinde yazılmış. Hurri dili bitişken bir Asya dilidir. Bitişkendir. O çok önemli. Hurri adının aslı Hurri. Yani burada Ha'yı aynı Asya'daki H sertliğiyle telaffuz etmek gerekir. Hurri olur. Hurri, Ok, Tur. Yani ok ve turlardan oluşan bir grup. Bunlar Hurriler ve bu işte Kur oluyor. Hurrit adının değişimler uğruyor. Demek ki iki önemli dilde Akat ve Hurri dili. Anadolu ortalarına gelen Hurri halkına Hatti deniyor. Hurriler dili bitişken. Onlar Akat değil, Akatlardan farklı. Ve onlar Anadolu'ya doğru belki Akatların da gitmesi veya saldırmasıyla kaçıyorlar. Kuzeye çıkıyorlar ve orada Hatti toplumunu kuruyorlar. Hattiler. Hattiler zamanla Hititler oluyor. Hititler Hattilerin devamı. Yani Hattiler ilk önce geliyor milattan 2000'li yıllarda. Ondan sonra da 1700 milattan önce Hitit halkı veya milleti imparatorluğu oluşuyor. Akat ile Hurri karışımı olan Asur Krallığı. Onu da ihmal etmemek lazım. Çünkü milattan önce 2000 ile milattan önce 900 yıllar arasında varlığını sürdürmüş Asurlular. Ve Asurlular iki farklı bölge olarak tanımlanıyor. Yani ilk başta koyu yeşil olan bu Mezopotamya'nın kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'yu da kapsayan bu halk hemen yanlarında komşuları da Urartular. Urartuların dili de bitişken bir dil. Bu da tespit edilmiştir. Dolayısıyla Hatti, Hurri ve Urartu bunlar yakın akraba diller. Daha sonra Asur olarak tanımlanıyor. Çünkü bunlar gelişiyorlar ve Asirya oluyor. Yani As halkının Asur adında da As halkının adı var, yani Aslar kuruyor. Asurca Sami dil grubu kabul edilse de bir Afrika-Asya dilidir. Yani Batılılara göre Asur dili bir Sami dili. Yani mümkün olduğu kadar Ural-Altay dillerini konuşan insanları küçümseyerek mümkün olduğu kadar Sami ve İbrani ilişkileri kurmaya çalışıyorlar. Ve Asur yerine Sami dili diyorlar. Ama bir Afrika-Asya dilidir. Yani Asya'nın da etkisi çoktur. Asurca ile Türkçe arasında da birçok ortak kelime var. Mesela Apa, Asurca, Türkçesi Apa, Uva, ova oluyor, Tapa, tepe oluyor. Bu üç kelimeyi her dilde buluyorsun. Bakın Japonya'da bile Teppen kelimesi var. Tapa Asurca'da. Uri, Ura oluyor, Dan, Ana, Hane, Sar, Urdu, Ardın, Gırtlak, Ma, Ama. Ve böyle devam ediyor.
birçok sözcük var. Mesela pusu, kuş sözcüğünün ansızlısı pusu. Halka, ha oluyor. Us aynen. Ve bu şekilde devam eden sözcükler bunlar. Bunlar tabii uzmanların ortaya koyması lazım. Ben uzman olmadığım için size birkaç örnekler getiriyorum. Ve tüm Sami dilleri Afrika-Asya dil grubudur. Sami diye iddia ettiği Batılılar buna Afro-Azyatik diyorlar ve kabul ediyorlar. Nostratik'te size gösterdim, Afro-Azyatik dil grubu var. Afrika-Asya, yani bir bakıma Kuzey Afrika ve oraya gelmiş olan Asya halkının ortak geliştirmiş olduğu bir dil. Sümerler tabii çok önemli. Onlar doğrudan doğruya Türkçe bir dil grubu olarak kabul ediliyor. Ama diğerleri Sami dilleri de mesela Berber dili var, Kuş dili var, Omotik dil var, Çat dili var. Bunların üst kısmında yani hemen hemen tüm Kuzey Afrika'yı kaplamış olan dil grubu Sami değildir. Afrika-Asya dil grubudur. Tabii Sami'dir aynı zamanda. Yani Sami değildir demek yanlış. Sami'dir ama Sami'dir bir Afrika-Asya dil grubudur. Milattan önce 1200 yıllarında Anadolu'dan batıya yayılan yayılımın gen haritası. Bunları genlerle gösterdiğim vakit daha bir inandırıcı ve kanıt oluyor. O açıdan mesela R1B gen grubu ki bu da bilinen bir şey Anadolu'dan ve Doğu Anadolu'dan başlıyor. İşte önce Vinça'yı kuruyorlar, sonra da Efesleri kuruyorlar. Ve bunlar aynı dil grubu ve aynı gen. Bakın nereye kadar? Portekiz'e kadar ve İspanya'nın güney kısmına kadar bu insanlar yayılmış. Ve dikkat edersen burası yüksek oranda olan bir gen özelliği. Ama daha düşük oranda olanlar var. Mesela %10 bütün Avrupa, Asya, hatta Hindistan, bütün Kuzey İskandinav ülkeleri, Danimarka, yani bunlar %10 taşıyorlar. Diğer bölgeler %20 ve en çok %40'la Anadolu ve bir miktarda tabii güneyden gelen Mesopotamya ve İran, büyük İran değil tabii, o büyük İran. Traklar da o bölgede yayılmışlar. Yani bizim Trakya dediğimiz bölge aslında Traklar yaşamış orada ve bulunduğu yer Romanya, Bulgaristan ve Romanya bölgesi, Trakların bölgesi oluyor. Ve orada görüyorsun, burada bir Fransız haritası, Republik Romaine diyor, yani Romalıların imparatorluğu bulunduğu yer. Burada İliryalılar var. Ondan sonra Odisey diye bir şey kabul ediyor. Ve onlara göre Keltler, bakın bunu çok yanlış söylüyorlar. Yani bu tabii Batı görüşü olduğu için bunu gösteriyorum ama yanlış olduğunu da söylemek zorundayım. Çünkü onlara göre Keltler, yani Sertler buradan Batı'ya, Doğu'ya gidiyorlar ve ta işte Galat olan ta Anadolu'ya kadar yayılıyorlar. Bu tamamen yanlış. Yön tamamen tersidir. Yani Anadolu'dan oraya yayılmışlardır. Çünkü yayılım şekli bu ve bunu da şey gösteriyor. Genler, gen haritası gösteriyor. Evet, burada gösterdim bunu. Onu da gösterdim. Traklar ve Trakya adı, ona bakalım. Batılıların Trasya veya Trakyan dedikleri halk, Tur ve Ok boylarının adından türetilmiş bir millettir. Trakya, Tur ve Ok köyü demektir. Tur, Trak oluyor, Ok, Ak oluyor ve bu şekilde aslı bunun Turok veya Trak oluyor. Sondaki ya da İya takısı, yani ülkesi anlamında. Türk adı da Tur ve Ok boy adlarına bitişerek oluştuğunu söyledim size. Yani burada aynı ilişki var. Trakya'nın halkı Türk ve Türklerin adı da Tur ve Ok. Trak da H ile yazılabilir veya Trak olarak yazılabilir. Türk kökenli olup Türkçenin bir ağzını, bir şekilde bir lehçesini diyebilirsin veya ağzını konuşmuş bir millet. İtalya'ya geldik. Evet, iyi gidiyoruz. İtalya'ya geldik. Kuzeyden... Hocam, aklınıza sığınarak. Buyurun. 5.30'da sizin sunumunuzu tamamlayabilirseniz evet.
soru cevap yapacağız. Çünkü 6'da salonu teslim etmek zorundayız. Tabii bitiyor zaten. Çok teşekkür ederim. 5 dakika içinde gidiyor. Sağ olun. İtalya'ya kuzeyden tur ve ok boyları geliyor. Bakın buradan kuzeyden geliyorlar. İşte demin gösterdiğim haritaya bakarsanız önce Anadolu'dan yayılıyorlar Etrüskler. Ondan sonra da tur ve ok boylarının toplam adı da Etrüsk. Etur-ok oluyor ve buna Etrüsk denir. Etur-oklar Etrüsk adı olarak birleşiyor. Romalılar öyle tarif ediyorlar. Çünkü burada Turlar ve Osklar diye iki millet var. Ve Romalılar milattan önce sadece küçük bir toplumken sonradan büyük bütün bölgeye hakim oluyorlar ve Etrüsklerin ilk bakıma yok ediyorlar. Etrüsklerin tarihçesi çok eskilere gider. Milattan önce 1200'lere gider. Ve bu konuyu incelemiş olan Adile Ayla Hanım var. Kendisi bir sefire, Roma sefiresi. Ve Etrüskler Türk bildiği bir kitap yazıyor. Fakat ne hariciler ne tarihçiler bu konuya eğilmiyorlar. Orhun yazısıyla Osk ve Etrüsk yazısında çok büyük benzerlikleri var şekil olarak. Ve Etrüskçe ile Latince'ye geçmiş olan sözcükler var. Etrüskçeler Latince'ye. Mesela Kapedo, Adak Kapı, Kapena, Roma Kapısı, Kapsa, Kitap Kapı, Kapis, Kutlu Kap. Yani hep kap kökü. Kök duruyor. Mesela Tutor, tutmakla geliyor. Tutella koruyan kadın, tutor koruyan erkek. Taktüs, yine takan veya dokunan. Tarkin, tarkan oluyor. Atavus, dişi ata. Atavya kadın, Atavus erkek. Toskana, Tur ve Osların bölgesi ki bugün hala İtalya'da Toskana bölgesi vardır. Ve mesela Latince'de quis kim demek? Quid hangi demek? Quando ne kadar demek? Kanda Türkçesi. Quod da kaç. Ve böylece sonuca geldik. Türklerin tarihi Asya boylarından başlar. Tekrar ufak bir özet yapmak gerekirse. Yazı ön Türklerin damgalarından gelişerek oluşmuştur. Önce damgalar, sonra hece yazısı, sonra sözcük yazısı, sonra nihayet alfabetik yazı ortaya çıkmıştır. Dünyaya dağılmış olan milletlerin atası Asya kökenli halklardır. Kökenleri oldu ama şimdi kendilerine farklı görüyorlar. Tarihimizi batılı tarihçilerden öğrenmek yerine kendi araştırmalarımızı yaparak gerçek tarihi biz yazalım. Yani Batılılardan öğrenmeyelim bu işi. Evet. Sayın Haluk Berkmen'e bir teşekkür belgesi sunuyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Buyurun, Ön Türk Akademisi adına. Sayın Kamil Bey. Göstereyim istersen resim çekebilirsiniz. Şöyle resim çekin. Ön Türk Akademisi'ne bu salonu açan değerli Cumhuriyetçi Birlik Platformu üyeleri adına Sayın Kamil Yüce Oral Bey de Ön Türk Akademisi adına bir belge veriyorlar. Evet, müsaade ederseniz niye verdiğimizi de söyleyelim. Faik Bey çok kıymet verdiğimiz, çok değerli bulduğumuz bir dostumuz. Burayı da yaratan kişi. Bir temas noktamız var fakat bize kızıyor Faik Bey. Kızmakta da son derece haklı. Benim algılayabildiğim kadarıyla diyor ki ya arkadaş yangın var Türkiye'de. Cuma vaazına bak anla. Bu geçtiğimiz Cuma vaazında Araplara esir olmak gayet kutsal bir şeydir diye vaaz verildi Diyanet İşleri tarafından. Şimdi bu yangına müdahale etmek altı okla ya da Atatürk'ün daha güncel konulara getirdiği ilkelerle mücadele etmek varken evet kabul ediyoruz bu güzel bu da Atatürk'ün önerisi ama şu an bu bir öncel bir şey midir onu bir değerlendirmek lazım diyor. Ve bu konuda da çok kızgın. Kızgın olmasında da haklı. Biz korkuyoruz yani. Onun gibi bir değerin bu kızgınlıkla belki kalp sekmesinden gitmesinden korkuyoruz. Çok seviyoruz. Ama onunla bir birlik, bütünlük oluştururuz. Fakat hocamın anlattıklarından da biz Araplara esir olamayacak bir milletiz. Bunu da çok iyi anlıyoruz. Binlerce yıldır biz Türk'üz. Özümüz Türk. Atatürk'ümüz de Yakutistan'ın bile atası.
Atatürk olarak geçiyor. Bu nedenle Dünya tarihinden çıkardığınızda tarih yazın. ama çıkartmak isteyenler var ve onunla mücadele eden de Faik Bey, ona büyük teşekkürlerimizle bir belge sunuyoruz. Ben de şahsi olarak kütüphanemden getirdiğim bir kitabı veriyorum. Onu çok sevdiğimiz için belki faydası olur diye. Ben de Cumhuriyetçi Birlik Platformu arkadaşlarım adına alıyorum. Burada yarı yarıya aşağı yukarı Cumhuriyetçi Birlik Platformu'ndan gelenlerle Ön Türk Akademisi'nden gelenler yarı yarıya oranları. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Biz 15 günde bir buradayız. Telefonlarınızı arkadaşım kaydetti ama dilerseniz aramızda bulunun. Bahsettiğimiz konular son derece önemlidir ve her yerde duyamazsınız. Artı son bir cümle söyleyeyim. Şuraya 6 ok kitapçıklarımızı, bizim bastırdığımız kitapçıklarımızı bıraktım. Eğer merak eden varsa oradan bir tane alıp gidebilir. Ücretsizdir efendim. Soru cevap